Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle güzel bir bebe yünüm var. Bununla harika bir model başlayacağız. Şöyle göstereyim. 100 gram 250 metre uzunluğu olan iplerden. Kullanacağım şiş 3,5 numara. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi çıkartarak başlayalım. Şöyle alt ipimi 2 kat kullanacağım. Bu modelde ilmek sayısı 8 ve 8'in katları artı 6 olması gerekiyor. Yapacağımız örgüye göre bu şekilde ayarlayacağız. Bakın şöyle alt ipimi 2 kat olarak başladım. Şöyle ilk ilmeğimi şişime şu şekilde aldım. Alttaki kalan 2 kat, üstte parmağıma doladığım tek kat olacak ipimiz. Şu şekilde normal klasik ilmek çıkarma tekniğimizi kullandık. İkinci ilmeğimde de parmağımın iç kısmından bakın şöyle doluyorum. Doladım, ilmeğimi çıkardım. Dıştan birinciyi dıştan dolayarak çıkartıyorum. Bakın şöyle ikili ikili oluyor çünkü ilmeklerimiz. İkinciyi de içten şöyle elimin içinden alarak doluyorum ve ilmeğimi çıkartıyorum. Şu 2 kat ipi bakın bir dıştan şöyle parmağıma geçirdim. İlmeğimi çıkarttım. Bir içten şöyle parmağıma doladım ve içinden ilmeğimi çıkardım. Bu şekilde ilmeklerimizi çıkaralım. Daha sonra arka yüzünde de bir sıra ters öreceğim. Arka yüzünde ters örüp gelelim. İlmeklerimi çıkardıktan sonra arka yüzünde bir sıra ters ördüm bütün ilmeklerimi. Şimdi ön yüzüne geçtik. Bakın şöyle bir görüntüsü olacak. Bunun üzerine lastik yapmanıza da gerek yok. Direkt modeli başlayabilirsiniz. Biz de şimdi aynı şekilde başlıyoruz. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 4 ilmek düz örüyorum. 3 4. Kenar ilmeğinden sonra 4 ilmek düz. Daha sonra bir ters. Sıradaki ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkartıp alalım. Daha sonra da 2 ilmeği bir bakın. Bir bu ilmeğin bir de devamındaki ilmeğin ikisini bir düz örerek kestim. Bir ters ilmek ördüm. Buraya kadar modeli bir kez kurmuş olduk. Şimdi yine 4 ilmek düz. 2 3 4 4 ilmek düz, bir ters. Sıradaki ilmeğin arka boşluğundan şöyle girerek bir ilmek çıkartıp alalım. Daha sonra sıradaki ilmeğin ve bir sonraki ilmeği de ikisini bir alarak düz ördüm ve kestim, yani tek ilmek çıkardım. Devamında bir ters ilmek ördüm. 4 ilmek düzle başladığım için sıra sonunda da 4 ilmek düzle bitiriyorum. Sonuna 6 ilmek eklemiştik ilmeklerimizin. 4'ü buraya, birer tane de kenar ilmeği, toplam yani 6 ilmek demiştik. 8 ve 8'in katları artı 6 demiştik. 6 ilmeği oraya kullanmış olduk. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 4 ters, bakın 4 ters ilmek ördüm. Zaten ilmeklerim tersti. Daha sonra burada bir düzüm var, düz, 2 ters, bir düz, yani ilmekleri olduğu gibi örüyoruz daha doğrusu. Burada 4 tersimiz var. Düzlerimizi düz, terslerimizi ters örerek devam ediyoruz. Bir düz,
2 ters, bir düz, 4 tersle sıramı tamamlıyorum. Kenar ilmeğimi düz örüyorum. İkinci sırayı tamamladık. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Yine aynı işlemleri yapacağım. Birinci sırada ne yaptıysak. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Üçüncü sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğinden sonra yine 4 ilmek düz ördüm. Bir ters ilmek, zaten ilmeğim ters. Geldim şu iki ilmeğe, iki düz olan ilmeğe. İkisinin ara boşluğundan şuradan bir ilmek çıkardım, aldım. Daha sonra bu iki ilmeğimi de düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Devamındaki ilmeğim de ters, yine ters olarak ördüm. Birinci sırada ne yaptıysak yani aynısını yapıyoruz. 4 düz, bir ters, sıradaki iki düz ilmeğimin ara boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım. Bunu örmeden alıyorum. Daha sonra bu iki ilmeğimi de düz örerek kesiyorum, yani tek ilmeğe düşüreceğim. Kestim, tek ilmek çıkardım burada. Bir ters ilmek, 4 düz ilmek, 3 4. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Üçüncü sıramızı tamamladık. Dördüncü sıra arka yüzündeyiz. Burada yine ilmeklerimizi, düzlerimizi düz, terslerimizi ters örüyoruz. Dört ters, bir düz, iki ters, bir düz. Bu şekilde devam ediyoruz. Arka yüzünde yapacağımız işlem bu arkadaşlar, bu modelde. Düzlerimizi düz, terslerimizi ters örerek sıra sonuna kadar devam edelim. Evet, sıramı tamamladım. Beşinci sıra ön yüzündeyim. Yine aynı işlemleri tekrar edeceğim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 4 ilmek düz ördüm. Bir ters. Şimdi geldim bu ikili düz ilmeğe. İkisinin ara boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım. Daha sonra sıradaki iki ilmeğimi de düz olarak kestim, tek ilmeğe düşürdüm. 1 2 3 3 defa bu işlemi yapmış olduk. Bakın şöyle üst üste 3 kez model kurulmuş gibi olacak. Ondan sonra modeli kaydıracağız. 7. sırada modeli kaydırmış olacağız yani. Bir ters, 1 2 3 4 ilmek düz, bir ters, aradan ilmek çıkartıyorum. Şu iki düz ilmeğin arasından ilmek çıkardım, aldım. Sıradaki iki ilmeğimi düz örerek kestim. Daha sonra bir ters, 4 düz. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. 5. sıramı tamamladım. 6. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi, düzlerimi düz, terslerimi ters örüyorum arka yüzünde. 4 ters, 1 düz, 2 ters, 1 düz. Böyle devam edelim.
Evet, sıramı tamamladım. Modeli bir kez kurmuş olduk arkadaşlar. Bir sonrakinde model kaydırılarak kurulacak. Yani bak 3 kez demek istediğim şu: 1 2 3. 3 kez şu aradan ilmek çıkardık, aldık. Yani bunu 6 sırada tamamlamış olduk bu şekilde. Şimdi modeli bir kez daha kuralım ama kaydırarak. Birinci sırasını beraber kuralım. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Modeli kaydırarak kuracağız. Şurada yaptığım işlemi buradaki 4 ilmeğe yapacağım. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir ters ilmek ördüm. Daha sonra sıradaki 2 ilmeğin ara boşluğundan, yani bakın sıradaki ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım. Daha sonra sıradaki 2 ilmeğimi de düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Bir ters ilmek ördüm. Buradaki işlemi buraya kaydırdık. 4 düz ilmek, 1 2 3 4 4 düz ilmek ördüm. Daha sonra yine şu bir ters, sıradaki ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım. Daha sonra 2 ilmeğimi düz örerek kestim. Bir ters ilmek ördüm. Bakın modeli şu şekilde kaydırdık. 4 düz ilmek, 1 2 3 4 4 düzü de buraya kaydırdım. Geldim bu 4 düz ilmeğe. Birincisini ters ördüm. Sıradaki ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım bunu örmeden. Sıradaki ilmeğim ve bir sonraki ilmeğimi de ikisini bir alarak şu şekilde düz ördüm. Tek ilmeğe düşürdüm. Devamındaki ilmeği ters ördüm. Kenar ilmeğimi de düz örerek birinci sıramızı tamamladık. Modeli kaydırmış olduk. Bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz. Bakın burada nasıl yaptıysak burada da aynı şekilde 6 sırayı tamamladıktan sonra yine buradaki işleme geçeceğiz. Model böyle devam ediyor arkadaşlar. Anlaşılmayan yer olursa videoyu tekrar baştan izleyebilirsiniz. Bir parçada daha önce yaptım. Şöyle hazırladım. Bakın model böyle. Aynı şekilde lastik başladım. Bu parçamda da bunda beraber başlamıştık. Şöyle gördüğünüz gibi model böyle devam ediyor. İlerlemiş hali bu şekilde olacak. Gayet güzel. Şöyle güzel bir dokusu var. Gösterişli. Yapımı da oldukça kolay. Bu şekilde başlayarak lastiksiz yapabilirsiniz. Ama isterseniz lastik üzerine de başlayabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Modelin arka yüzü de böyle arkadaşlar. Yani her iki tarafı da kullanılabilir güzel bir model. Bu modeli istediğiniz örgüde kullanabilirsiniz. Yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde hepsinde kullanılabilecek gayet güzel, kullanışlı, yapımı kolay bir model. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli? Onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.